Şimdi bugün bir tane tek akıntılı PEP çözeceğiz. PEP projesi çözeceğiz. Bunun için MKP'yi açtım. Bazen Türkçe arayüzde gelebilir. O yüzden buradan dilini değiştirdik. Yeni proje dedim. Yeni projeyi başlattım. Portal çerçeve, değişen kesitli portal çerçevelerden tek akıntılı tip 515 seçtik. 20 metre bir açıklık, kolon yüksekliği 8 metre, aks arası 6 metre olarak kalsın. Şimdi ilk önce makas özelliklerimizi düzeltelim. Aşıklar arası mesafe 1.67'ymiş, onu arttırdım. Köşelerde 2 aşık boyunca takviyeler devam edecek. Köşedeki takviye 0.8 metre, 1 metrede normal gibi. Çok fazla eğimi olmayan bir çatı. %6, %7 civar bir eğimi var. Böyle bir şey oldu. Sonrasında burada ekleyeceğimiz şu an bir şey yok. Yönetmelik olarak içinde çok sayıda yönetmelik var. Ben bu bina Hindistan'da yapılacağı için LS 875 seçtim. Sonra çatıda sandviç paneli, çatı kaplamaları var. Şuradan güneş paneli var veya yok işaretleyebilirdik. Ama güneş paneli bu binada yok. Kar yükünü 10-15 kilo civarı bir kar yükü alıyorum. Bunu da yağmur düşünerekten. Rüzgar hızı 44 metre bölü saniye. Şu an iç basınçları dikkate almayacağım. Ve bu sanayi bölgesi, şehrin içinde bir yerde, kategori 4'te. Sonrasında çelik deprem yönetmeliğine geçelim. Binamız şu bölgede bir yerde. Yazılmış. Chennai, Tamil Nadu, Hindistan. Burada. Depremi böyle buldum. Deprem olmayan bir bölgedeyiz. Bina önem sınıfında bir şey yok. Zaten standart binalar. Bunlar ORMF olan sıradan binalar. Buradan bir şey değiştirmedim. Tamam dedim. Yani zemin sınıfı biraz daha kötü bir zemin seçebiliriz. Tamam dedik. Sonrasında bunun içinde çok sayıda yönetmelik var. Türk yönetmeliği, Amerikan yönetmeliği, Eurocode 3 ve Hindistan çelik yapılar yönetmeliği var. Biz Hindistan'da olduğunu düşünerekten IS 800 seçtik. Çatı aşıkları üzerinde çok az yük olduğu için daha ufak bir şey seçebilir miyim? Ona bakıyorum. Yok, C200'e 15. Şöyle bir tane profil seçtim. 4.87. Buna gergi yaparsam bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Çünkü çatı eğimi çok az. Sonrasında duvar ışıklarına geçtik. Binanın sağında ve solundaki, sol ve sağ tarafında aynı duvar ışıklarını kullanmak istiyorum. O yüzden ikisi aynı diye işaretledim. C200'e 15 burada da yeterli. Daha aşağısı olur mu? Belki bir tane şunları artırsam 6 değil 7 olsa 3.70'lik bir tane şey olabilirmiş. Diğer tarafta da sağ tarafta %90 kapasitelerde ama ekonomi peşinde ekonomiyi amaçlıyorum. Bu binanın biraz büyütelim. Böyle 60 metrelik bir bina olsun. Ana kolonları sağ ve sol kolonlar. Şurada 140'a 10 mm, 140'a 8 mm, 10 mm kolonlar biraz büyük çıkıyor. Bu profillerden şu an veri tabanında yok. Herhangi bir profil yok. O yüzden kendim ekliyorum. 400'e
8 milimetre. Bu kolonun başlangıç kesiti, burada başlangıç kesitini seçtik. Kolonun üst ucundaki kesit ise makas özelliklerinden gelecek. Şimdi geldik giriş kesitine. Giriş kesitinde de ben aynı profili kullanacağım. Şimdilik bakalım hani daha ekonomik, ikinci seçenekte daha iyisi çıkabilir mi bakacağız. Sonrasında çözüm. Diyor ki bina boyutları büyüdüğü için duvar ışıkları gelen rüzgar yükleri değişti. 150'ye 20 mi yoksa 200'e 15 mi? Bu sanki daha hafif. Diğer tarafına baktım. Onu da aynı kesitle değiştiriyorum. 215 ile değiştirdim. 215, 487 daha iyi. Yani seçtiğimiz kesitler kolonlarda %58 kapasitelerdeyiz. Girişlerde ise şunlar galiba kolon kesitleri 14-15. Bunlar da şey çıktı. Diğerlerinde ise girişlerde ise biraz fazla büyük kesitler seçmişim. Bunları biraz küçültebiliriz. 400 değil de belki 300'lük versiyonlarını. Ana girişler ben bunları 400'e 10 değil bu defa 300'e daha da incesini kullansam 235 çelik kalitesinde. Kirişlerde de farklı seçilebilir ama ben aynısını aynı malzemeyle başlayıp aynı malzemeyle bitirmeyi düşünüyorum şu an. Yan cephedeki çaprazlarımız, rotlarımız %70 kapasitede bu haldeyken kolonlarımız da şu an %83 kapasitede, kirişlerimiz de %100. Bir maliyetine bakalım. Acaba biz pahalı bir şey mi seçtik? Yani ne kadar 20 metre açıklıktaki kullanacağımız kesit metrekarede 26 kilo. Yapının şekline bakalım. Böyle gözü rahatsız eden bir tarafı var mı? Sanki şuralardan birer tane daha ışık devam etse veya bir iki tane daha ışık devam etse daha iyi olabilirdi bu şey. Belki biraz daha küçültebilirdik o zaman. Ama yine de böyle şey. 26 kilo böyle bir şey için. Daha aşağı inmeye uğraşalım mı? İn 26 mı? Bunun için ilk önce modelinden şunları arttırıyorum. 4 ışık boyunca. Biraz daha değişen kesitli bölümler var. Şunları da çok yüksek olmasını istiyorum. 70-70'e düşürdüm hepsini. Ana girişler, şunların kesitlerini küçültmeyi düşünüyordum. Biraz daha ekonomik peşinde koşmak için. 140'a 8'lere bakalım. Ama zaten bunlar tam denk geliyordu. 140-10 bunlar tam denk gelmişti. Giriş kesitlerini azaltabiliriz. Giriş kesitlerinde 140'a 8'ler daha ince bir şey var mı? 300'e 6 böyle daha ince bir profilden. Kolonlar ve girişlerimiz şuradan bakalım. Deprem yönetmeninde bir problem yok. Baktığımız zaman bu haliyle de yeterli. Şimdi maliyeti. $24 kilo. Sadece kesitleri değiştirerekten bir daha en kesitine bakalım. Şöyle bir şeye döndü. Şimdi buradan aslında biz bunun çubuk elemanlarının diyagramlarını, çatı planının şematik gösterimini, kullanılan kolonlarla ve çaprazların bilgilerine ulaşabiliriz. Şuradan malzeme listesine erişebiliriz. Bunlar ne kadar kullanıldıklarını gösteren şeyler. Burada somunları, cıvataları, ankrajları falan var.
Şimdi bu binada eksik olan kısımlardan biri birleşim hesapları. Şimdi burada bakalım şu birleşim hesabındaki problem ne? Şu kombinasyonlar için hesap yapılacak. Diyor ki moment dayanımında bir problem var. Nedir problemin kaynağı? Şu levhanın kalınlığıdır genelde. Burada 15 milimetrecik kalınlığında bir tane levha kullanılacak. Bakalım şeyi rahatsız ediyor mu? Gözü rahatsız eden bir şey var mı? Bence yok. Bunu bu haliyle XZ2 0R diye. Şimdi binanın diğer tarafına geçtim. Sağ tarafındaki birleşim. O da buna benzeyen bir şey olacak. Sonuçlara bakalım. Baktık kesitler doğru. Birleşim şeyler, bütün her şey yeterli. Birleşimin kendisine baktık. Herhangi bir şey rahatsızlık vermiyor. Buradan bunun iki boyutlu çizimlerini alabiliriz. Şunlar şeyler, kaynakların ve levhaların kanıtları ile ilgili boyut kontrolleri. Buradan da hesabın ayrıntısına geçip birleşim detayıyla alakalı ayrıntılı hesapları buradan görebiliriz. Hangi hesabın nasıl yapıldığı bu şekilde ayrıntılı olarak anlatılıyor. Şimdi burası da tamam. Arada şurada şimdi eklerimiz kaldı. 2 tane. Sonuçlara bakıyoruz. Neden kurtarmıyor? Yine levha kalınlığı ile alakalı bir problem. Moment dayanımı. Bunu da diğeri gibi 15 yaptım. Bakalım. Çok rahat kurtardı. Ortaya bir tane daha cıvata koyabiliriz şuradan. Bakalım. %58. Acaba 10 mm olduğu zaman yeter miydi? 3 cıvatayla bu şekilde de yapılabilirmiş. Bunu da kaydet. 7R diye. Kurtarmayan şu ortadakinde bir problem vardı. Bir bakalım ona. Onda da 3 tane varmış şuradan. 7'den onun özelliklerini aldım yine. Bakalım. Levhamız 10'luktu. Bu da yeterli. Şimdi geldik temellere. Temeller ve kolon ayaklarına geldik. Kolon ayaklarımızda bakalım ne durumdayız. Levhanın kalınlığında biraz problem var. Biraz da donatılarında problem var. Levha kalınlığını arttırdı. İlk önce şunları biraz büyütelim. Şu kolon ayağı bir şeye benzemiyor. 330'a 500 yaptım. Levha kalınlığı da 20 yaptım. %90 kapasitelerde yetiyormuş gibi. Şu araya bir tane daha cıvata koyabilirim. Şu başlığın içine bir tane daha cıvata koydum. Böylelikle şey oldu. Bayrak levhalarının yükseklikleri biraz fazla. O yüzden şu levhaların yüksekliklerini 150 yaptım. Hesapta bunları dikkate almıyor ama ankastre kolon ayağı için bence güzel gözüküyor. İstersek bunları buradan kaldırabilirdik ama ben varlıklarını tercih ediyorum. Bakalım ne durumdayız. Geriye kaldı temellerin donatıları. Temellerin donatıları içinde temele geçtik. Donatılar burada. 10, 10, 10 sonuçlar. Boyuna donatıları biraz artırmamız lazım. Onları 20'lik yaptım. Sanki diğerlerinde bir arttırsam ya şöyle olsa daha güzel olacaklar gibi. Şimdi çizdirelim. Şöyle bir tane temelimiz olacak. Ve şöyle bir kolun üzerinde oturuyor olacak. Bunu kaydettim. 15R diye.
Geldik diğer kolona. Sonuçlara baktım. Her diğer temelle aynı. Şöyle çizimi yenileyelim. Şu şekilde. Şimdi buradan sonrasında bunun 3 boyutlu olarak bir yapıyı görelim. Şimdi şöyle bir bina şöyle neler çizdiğine bir bakalım. Birleşimlerini çizdim. Stabilite bağlantılarını yaptım. Rotları bağladım. Aşıkların arkasını çeviri yaptım. Kolon ayaklarını çizdim. Duvar ışıklarını çizdim. Aslında baya yaptım. Bu aşamadan sonra yapacağımız şey numaralandırma. Çizerken renk farkı aslında kalınlıklarının farklı olduğunu söylüyor bunların. Bu haliyle metrekarede 25 kiloymuş. Şuradan gerçek maliyetine bakalım. Gerçek maliyet burada 3 boyutlu çizimde ne varsa onu sayıyor aslında. 25.41'miş. 24 değil de orada bir 1 kilo fark varmış. Şimdi buradan sonra çizim listesine gidiyoruz. Çizim listesinden işte örneğin planları alalım. Şu şekilde çizimler geldi. Bu kolon yerleşim planı. Şurada ankraj numaraları var. Ankraj plan numaraları var. Yan tarafta onların detayı var. Bunun üzerinde işte kullanacak somunların ve cıvataların kalınlıkları şeyler var. Boyutları var. Yan tarafta temel planı var. Şurada yanda bir kesiti var. Bir tane üstte kesiti var. Bu çatı planı. Çatı planında kullanılan parçaların şurada isimleri var. Burada da onların boyları ile ilgili bilgiler var. Bunlar planlarımız. Sonrasında en kesitler. Şu iki aksı hesaplanan akslardan bir tanesi. Bir de şu reaksiyon kuvvetlerinin ilk sırasıyla bakalım. Şu şekilde şeyleri veriyor. En kesiti çiziyor. Üzerine aşıkların boylarını. Sonrasında bunlar şeyler. Buradan örneğin reaksiyon kuvvetlerini isteniyordu. Bu bizim yapımızın modeli. Şunlar reaksiyon kuvvetlerinin sembolleri. İşte 15. noktanın moment, düşey yük ve yatay kuvvetleri. Şurada da yük kombinasyonlarına göre gelen reaksiyonlar gözüküyor. Verilmiş. Şurada levhaların bu bir tane PEP olduğu için bu levhaların kesilmesi için bize bir plaka listesi lazım. Şunlar. 11 tane şundan yapılacak. Bunlar galiba kiriş kesitleri. Diğer levha 22 tane bundan yapılacakmış. Kesilecek. 11 tane bundan kesilecek. Diğer levhalarda buraya listelenmiş. Bunlar nedense üst üste geçmişler bazıları. Şunlar da bizim arada kullandığımız berkme levhaları ve kolon ayakları, diğer levhalar. Şu şekilde. Bunların nasıl birleştirileceğine gelirsek, örneğin şuradan bir kiriş bir tane kolon kileri görelim sadece. B1 kolonu ile C1 kolonu. B1 kirişi ile C1 kolonunu. Bahsettiğimiz parça bu. Bunun bu ucundaki gelecek olan en kesit bu. Diğer tarafı bu. Bu şeyin 3 boyutlu resmi bu şekilde olacak.
Bu parça için bir tane şundan kesilecek. Zaten plaka kesim listesinde vardı bu parça. Sonrasında bunun üst başlığı, altı, işte diğer aradaki belirtme levhaları. Şunlar birleşimdeki levhalar. Bu şekilde levhalar kesip birleştirildiği zaman bu parça elde edilebilir. Bu da kolon kestimiz. Kolon kestimiz bu şekilde. Oluşan kolonlar işte PEP C3, C1 diye burada levhalar tariflenmiş. Bunların daha şu parçalar kesilecekler. Zaten kesildiler bunlar öbür tarafta. Sadece biz burada ölçülerini nedir değildir diye görelim diye yaptık. Bu şekilde de montaj planı hazırlıyor. Şimdi gelelim hesap raporlarına. Hesap raporları bir hesap raporlarının bazılarını alalım, bir görelim ne var ne yok elimizde. Bir de şu iki aksından şunları alalım. Hatta hepsini alalım. Gerekli çizimleri birleştirip burada onlardan şey yapıyor. Rapor elde ediyor. Bu araları sileriz ya. Şunu alalım da. Şunu bitirelim. Ben arasındakileri sileyim sonra. Bundan sonraki örnekleri bu kadar uzun tutmayacağız. Hani zaten bilişim hesapları burada var gösterdik diye diğerlerinde bu kadarını yapmaya gerek yok. Hani Neler yapabildiğini yalnızca gösterip geçeceğim. evet, sadece bundan sonraki şeylerde sadece örneği çözeceğiz, binayı. Gelen hesap raporu bu şekilde. Baştan bir içindekilerle geliyor. Sonra binayı tanıtıyor. Yapıyı tanıtıyor. Üzerine gelen kaplama yüklerini, kar yüklerini gösteriyor. Böyle çok düşük biz bir kar yükü almışız bu binada. Pardon, rüzgar yüklerini hesaplıyor. Şu şekilde farklı yüklemeler yapıyor. İşte soldan, önden, sağdan, arkadan gibi 4 farklı yükleme yapıyor. Bunlara göre de yaptığı yüklemeler bunlar. Sonra ısı farklarını hesaplıyor. Termal etkileri hesaplıyor. Deprem yüklerini hesaplayacak şimdi. Deprem yükleri için bu binanın periyodun 0.806 saniye olarak hesaplandı. Bunları eşdeğer deprem yük olarak dağıttı. Sonra ikinci elemanların hesabına geliyor. Burada çatı aşıklarını çözdüm. Şu şekilde. Şurada duvar ışıklarını, şurada bu bir tanesi duvar ışıkları bunların. Sonra duvar ışıklarını çözdü. Ana taşıyıcı sisteme geçince dedi ki benim yük kombinasyonlarım bunlar. Bu yük kombinasyonlarına göre hesap yapıyoruz. Hesap yaparken ilk önce özet tabloyu verdi. Sonra deplasman kontrollerini yaparken şu kolonlarda ve kirişlerde deplasmanları kontrol etti. Çubukların bilgilerini çubukların dedi bu şekilde kurtaranlar, kurtarmayanlar, burada notları verdi. Sonra işte üzerine gelen bunların kesitlerini, çelik kalitelerini verdi. Üzerindeki yükleri verdi. Arkasından deprem yönetmeliği kontrollerini yaptı. Burada
işte göreli katot elenmesini kontrol etti. Sonrasında şu H300 kirişine geldi. Kirişleri kontrol ediyor şu an. Bunları yaparken bir özet tablo verdi. Özet tablonun dışında yaptığı hesapları bu şekilde ayrıntılı olarak yazıyor. Ki hesaplar kontrol edilebilsin diye. Şurada bir deplasman kontrolünde problem çıkmış. Çok ufak bir şey de olsa. Çubukların kontrolü için. Sonra birleşimlerin hesabına geliyor. Diyor ki ben birleşimleri hesaplayacağım. İlk önce şu köşe birleşimini hesaplayalım. Hesaplarında kullanılan kesitleri veriyor. Sonrasında yük kombinasyonları gibi bu şekilde ayrıntılı hesap raporları veriyor. Bunlar da birleşimlerin hesapları. Sonrasında temel hesaplarına geliyor. Temel hesaplarına geldiği zaman temel taşıma kapasitesini hesaplıyor. Burada geoteknik hesaplara girdik. Geoteknik mühendisliği alanına girdik. Bu şekilde de kovan ayakları ve temelleri hesaplarını vererekten ayrıntılı bir şekilde hesapları verdik. Bunların hesapların anlaşılması için aynı zamanda bir de böyle çizim yanında vermenin iyi olacağını düşündüğümüz şöyle çizimler hazırlıyor. Bunlar da hesap raporlarının ekleri. Buradan da bunlar da hesap raporlarının ekleri A3 formatında. İşte kolon planları, temel planlarımız bu şekilde, kolon planlarımız bu şekilde. Şurada X çaprazlar var. Bunlar bizim çatı çaprazlarımızın yerleşimleri. Bu şekilde raporlarını aldıktan sonrasında da şeyi bitirdik. Projeyi bitirdik. Şuradan tekrar bir son bir halini görelim. Çözdüğümüz bina bu. Bunu şuradan proje resmi olarak kaydediyoruz. Kendi bu binanın bulması kolay oluyor. Tekrar eksportu da bundan sonraki videoda gösterelim.